Merhaba Sayın Oynuyoruz izleyicileri. Bugün sizinle bir SCP ile daha beraberiz. SCP 76. Daha önce dediğim gibi SCP 73 ve 76'ya devam edeceğiz. Arkasından büyük ihtimalle 1471 gelecek. İstiyorsanız hemen başlayalım. SCP 76 Keter sınıfı, yani en tehlikeli sınıfta olan bir SCP. Giriş sayfasına direkt gözümüze bir mektup çarpıyor. Daha doğrusu bir mail sanırım. Bu mail adı bilinmeyen bir doktordan SCP-76'nın olduğu bölgenin sahibine, yani müdürüne gönderiliyor. Sahibi diyemem de. Müdürüne gönderiliyor. Çok enteresan bir mail aslında. Burada diyor ki 76'nın dosyasındaki değişiklikler bence yapılmamalı diyor. Çünkü dosyanın içinde gerçek özelliklerini çıkardıkları bir bölüm varmış sanırım. Ve insanlar korkmasın diye bunu çıkarmışlar. Omega 7 adında bir şeyin olduğundan bahsediyor. Buna daha sonraki videolarımızda geleceğiz. Çok derin bir şey çünkü. Omega 7'nin yaşandığını ve bu yüzden birçok insanın öldüğünü ve SCP-76'yı koruyan insanların da bunu bilmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Ve SCP Foundation'ın, yani SCP Vakfı'nın en büyük hatası olduğunu da söylüyorlar. SCP-76 25B bölgesinde bulunuyor. 25B bölgesi de denizin 200 metre aşağısında. Minecraft oynadıysanız bilirsiniz, Bedrock diye bir şey var, hani kırılmayan. Gerçek dünyada da var öyle bir şey, tabii kırılabiliyor ama çok sert bir kaya. Ve deprem olmayacak bir yerde saklanıyor. Şimdi şöyle bir şey var, 200 metre aşağıya asansörle iniyorsunuz. Bu asansör 50 metrede bir durup çelikten güçlü bir kapıdan geçiyor ve kapı arkasından tekrardan kapanıyor. Eğer bir şey olursa asansör deliğinin içine anında deniz suyu doldurulmalı diyor. Koreyan askerlerin yakın dövüşte ve yakın dövüş silahlarında muhteşem bir şekilde bilgili ve eğitimli olması gerektiği, oradaki insanların orada yaşaması gerekiyor. Oradan çıkamıyorlar. Hayatları boyunca orada kalmak zorundalar. Çünkü SCP-76 baya tehlikeli bir şey. 1,5 metrelik, adı söylenmeyen bir materyalle kaplı 7 metrelik bir kübün içinde arkadaş. Bu küp her zaman erişim olmayacağı sürece her zaman deniz suyuyla dolu olmalı. 150 metrelik düz bir koridor var. Bu koridorun içinde, zaten koridorun ismini Ölüm Koridoru adı vermişler. SCP-76'yı öldürmek için gerekli olan her şey var. Hatta ve hatta 20.000 voltluk şok verici bir sistem bile var. Bu koridorun sonunda bir tane güvenlik istasyonu var. Ve bu güvenlik istasyonunda her zaman silahlı 3 kişi bulunmak zorunda. Adı verilmemiş bir silah olmalı diye gösteriyor. Ve bu istasyon plexiglas, yani plastik gibi bir cam var ya, kırılamayan, bu bomba testlerinde falan kullanılıyor hatta. O camla kaplı olacak ki atılan objeler ve silahlar atanlara, o 3 kişiyi zarar vermesin. Kaçış durumunda, yani SCP-76 bunları da geçerse eğer, herkese silah verilmeli ve SCP-76-2 burada SCP-76 1 veya 2 diye ayırmaları saçma olmuş, çünkü SCP-76 dediğimizde direkt aklımıza gelen SCP-76, yani o arkadaş. Çünkü şöyle ayırmışlar, SCP-76 1 var. O bir küp, taştan bir küp. Bir de SCP-76 2 var, asıl SCP-76 o da. Şimdi şöyle, eğer böyle bir kaçış durumu olursa herkese silah veriliyor. Herkes zırhlanıyor, silahlanıyor. Arkasından onlar da başarılı olamazsa son yakalama durumu aktive ediliyor ve bütün her yeri deniz suyuyla dolduruyorlar. Ve en az 24 saat boyunca bütün girişleri kapatıyorlar. Bu da ne yazık ki içerideki herkesin ölmesinin nedeni oluyor. Yani suçlu ya da suçsuz herkes ölüyor aşağıda. Şimdi SCP-76-1 3 metrelik bir küp. Taştan yapılma. Siyah bir taştan yapılma. Üstünde değişik dövmeler gibi şeyler var. Ama bu işaretler ve dövmeler hiçbir insan uygarlığına rastlamıyor. Hiçbir insan uygarlığı böyle bir şeyler yapmamış. Ve en az 10.000 yıl yaşında olduğu söyleniyor bu küpün. İçinde bir kapı var. Yarım metrelik bir deli şey var, hatta kilidi var. Bununla beraber bunun etrafında 20 tane daha küçük delikler var. Daha doğrusu daha küçük kilitler var. Ancak şimdiye kadar bu kilitleri veya bu kilitleri açacak anahtarı daha hiçbir şekilde bulamamışlar. O yüzden anahtarları hiçbir şekilde açamamışlar. Yani kilitleri hiçbir şekilde açamamışlar. Kübün içi 93 Kelvin sıcaklığında. Belki biliyorsunuzdur, Kelvin santigrattan daha yüksek bir ısı değeri ve genelde yıldızların ısısını ölçmek için kullanılıyor. Yani anlayacağınız üzere 93 Kelvin baya büyük bir sıcaklık oluyor. Ve hiçbir şekilde soğutulup ısıtılamıyor. Yani bu 93 Kelvin'in altına ya da üstüne düşmüyor hiçbir şekilde. Odanın içinde tam ortasında böyle 2.13 metrelik bir taş tabut var. Bu tabut
Bir sürü neyden yapıldığı bilinmeyen zincirle kaplama açılmasın diye büyük ihtimalle. SCP-72 20'li yaşlarında Orta Doğulu bir insan olarak tarif ediliyor. Gözleri gri, saçı siyah ve derisi böyle zeytinimsi bir tonda. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Zeytinimsi bir tonda. SCP-76 neredeyse 2 metre boyunda, 1.96 boyunda tam olarak ve 81.65 kilo ağırlığında. Üzerinde bir sürü dövmeleri var. Nasıl tarif edeceğimi bilemedim şimdi ama büyük dövmeleri var. Hatta bu dövmeler genelde şeytan yüzlerine benzetilmiş. Tabutun içindeyken SCP-76 teknik olarak ölü. Ancak bazen SCP-76 uyanıp oradan çıkabiliyor. Yani tekrardan hayata geliyor. Ve eğer başarırsa en yakındaki insanı bulmaya çalışıyor ve etrafındaki diğer her şeyi vazgeçiyor. Yani başka bir şey görüyor. Mesela kuzu gördü, köpek gördü, onları görmüyor. Sadece insanı görüyor. Ve insanın yanına geldiği anda etrafına gelen herkesi öldürmeye başlıyor. Çok sinirleniyor. Böyle herkesi öldürmeye çalışıyor. Sadece bugüne kadar SCP-76'nın ölümüyle bu kızgınlıklar, bu insanları öldürme süreleri bitiyor. SCP-76'yı öldürmek aşırı zor. Çünkü çok güçlü, çok hızlı. Ancak ölümsüz değil, öldürülebiliyor. Acı hissetmediği neredeyse söyleniyor. Normal bir insanın tamamen yok edecek şeylere bile karşı gelebiliyor. Mesela neredeyse 30 santimlik ya 15 ya 30 santim genişliğinde değil, kalınlığında bir çelik kapıyı 4 dakika içinde parçalayabilmiş. Aynı zamanda tabii buna ateş de ediyorlar. Tabii silahlarla ateş ediyorlar bile. Birden fazla 50 kalibrelik makinalı tüfek mermisini başına alıyor ve birkaç dakika daha insan öldürmeye devam edebiliyor. 1 saat boyunca nefesini tutabiliyor. SCP-76'nın en ilginç yeteneği hiçbir yerden, hiçbir kaynağı olmadan böyle bir kara delik açarcasına elini sokup silah çıkarabiliyor. Bıçaklı silahlar çıkarabiliyor. Slow motion kameralarla izlendiği zaman bu deliklerin, kara deliklerin hatta sanki böyle uzayda ve boyutta bir delik olduğunu söylüyor. Ve bu deliklerin nereye gittiğini bilmiyorlar. Nereden geldiğini de bilmiyorlar. Bu silahlar, bıçaklar görüldüğü zaman sanki böyle direkt karanlıktan yapılmış gibi, böyle hiçbir ışık yansıtmıyor. Hiçbir şey göremiyorsun. Metal gibi bile gözükmüyor. Sanki bir boşluk varmış gibi orada. Ve SCP-76 silahı bıraktığı anda silah kayboluyor. O yüzden şimdiye kadar hiçbir silahı bulamamışlar. SCP-76'yı birkaç kere şöyle öldürmüşler. Aynı anda birkaç tane yüksek kalibreli tarımalı tüfekle, makinalı tüfekle aynı anda ateş ederek öldürmüşler. Boğarak öldürebilmişler, yani bütün oksijeni keserek. Demin yukarıda belirttiğim gibi 1 saat boyunca dayanabiliyor. Nefesini tutabiliyor. 13.6 tonluk asansörün ve asansörün içindekilerin, tabi asansörün taşıdıkları devletli asansör üstüne bırakılmasıyla göğsünün içine bir termit bombasının yerleştirilip patlatılmasıyla ve en son kaçtığı zaman olan bir nükleer bombayla öldürülmüş. Ancak şöyle bir enteresanlık var. İçinden çıktığı küp hiçbir zarar görmemiş. Öldüğü anda SCP-76'nın vücudu direkt toza dönüşüyor ve çıktığı küp anında kapanıyor ve kilitler kilitleniyor ve tabutun içinde kendi kendini tekrardan yapıyor. Bu kendi kendini tekrar yapma süresi 6 saat ile 25 yıl arasında. İlk olarak 1800'lü yıllarda Mongolya'da bulunmuş, Moğolistan'da bulunmuş SCP-76 İngiliz arkeologlar tarafından ve eve dönerken SCP-76 herkesi öldürmüş bu gemide. Gemiyle dönmüşler tabii. Gemide herkesi öldürmüş. Arkasından gemi bir dernek, SCP değil değişik bir dernek tarafından bulunmuş ve tapınaklarına götürülmüş. SCP-76 orada birkaç yıl boyunca kalmış ve arkasından kübün içinden çıkarak içerideki herkesi öldürmüş. Neden olduğu bilinmiyor. Yani neden, nasıl oradan çıktığını ve neden çıktığını bilmiyor. Ama 3 sene boyunca o derneğin üyelerini bulup öldürmüş devamlı. Arkasından 3 yıl sonra SCP görevlileri arkadaşı bulup öldürüyor ve SCP derneği ele geçiriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bu gösterdiğimiz 73, 76 ve birkaç tane daha SCP, hatta ilginizi çekecek SCP'lerle beraber Project Able, yani Proje Habil ve Proje Omega
isminde olaylar var. Daha sonraki videolarımızda bunlara geleceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.